Merhaba dostlarım. Bugün özellikle günümüzde çoğu kişinin deneyimlediği takıntılı aşkla ilgili bir hikaye anlatacağım. İngilizce'de limerence adı verilen bir olgu. Bunun tam Türkçe karşılığı takıntılı romantik bağlanma ya da yoğun karşılık bekleyen aşık olma hali olarak belirlenmiş. Evet, hazırsanız başlayalım mı? Bugün Dylan'ın hikayesini dinleyeceğiz. Dylan büyüdüğü evin tek çocuğuydu. Küçük yaşlardan itibaren ebeveynleriyle hiç sıcak bir ilişkisi olmamıştı. Babası dışarıdan bakınca kötü baba diyebileceğim bir tipte değildi. Çalışıyordu, evine bakıyordu. Yani klasik görevini yapan baba. Ancak her zaman Dylan'a karşı soğuk ve mesafeliydi. Hatta Dylan'ın annesine karşı da öyleymiş. Küçükken ne zaman babasıyla etkileşimde bulunmak istese, babası ya televizyona bakardı ya telefona. Sonra anlat derdi. Ama o sonra hiç gelmezdi. Onunla hiç göz teması kurmazdı. Sesi soğuk ve mesafeli olurdu genelde. Bazen de dinler gibi yapardı ama yüzünde hiçbir ifade olmazdı. Tamam deyip geçiştirirdi. Hatta bazı günler Dylan biraz fazla konuşsa, çok konuşuyorsun bir sus kafamı şişirdin gibi şeyler söylerdi. Fiziksel temas kurmazdı babası hiç onunla. Annesi de her zaman ev işi yapardı, onun sadece temel ihtiyaçlarını karşıladı. Zaten söylediğine göre çok da sessiz biriydi. Ve Dylan artık ergenlik çağına geldiğinde o da anne babasından uzaklaşmaya başladı. Tabii ki o sevilme, görülme, onaylanma ihtiyacı hiç gitmemişti. Sadece artık bu ihtiyacını arkadaş çevresinden sağlamaya çalışıyordu. Neyse, yıllar geçti, Dylan büyüdü. Liseyi, üniversiteyi bitirdi. 24 yaşına geldiğinde Emir diye birisiyle tanıştı. Kısa süre içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüştü ve sevgili oldular. Dylan o kadar mutlu olmuştu ki, yıllar boyunca kimseyle gerçek bir bağ kuramadığı için Emir'le arasında olan şey ona büyülü deliyordu haliyle. Onu merak eden, özleyen, onu koruyan, hep iyi olmasını isteyen biri vardı artık. Gün içinde sürekli konuşuyorlardı ve sık sık da buluşurlardı. Emir hem çok yakışıklı hem de çok düşünceli, nazik biriydi. Ve bu durum Dylan için sandığından çok daha büyük bir anlam taşıyordu. Çünkü hayatında ilk defa biri onu gerçekten... Dylan da bu yüzden Emir'e oldukça hızlı bağlandı ama bu bağlanma sağlıklı bir yerden gelmiyordu. Daha çok yıllardır içinde biriken bir eksikliğin bir anda dolması gibiydi. Emir onun için sadece bir sevgili değil, aynı zamanda çocukluğundan beri eksik kalan bir duygunun karşılığını haline gelmişti. Fakat bu tarz ilişkilerde denge kurmak kolay olmaz. Dylan'ın artık hayatta düşünebildiği tek şey Emir olmuştu. Öyle ki mesajına 2 dakika bile geç cevap alsa hemen panikliyordu neden geç yazıyor diye. Emir'i davranışlarıyla çok fazla boğmaya başlamıştı ve haliyle bir süre sonra Emir'in davranışları da değişmeye başladı. Mesajlara daha geç cevap veriyor, eskisi kadar aramıyor ve buluşmalar giderek azalıyordu. Tabii Dylan da bu değişimi fark ediyordu. Bu yüzden daha fazla ilgi göstermeye, daha çok iletişim kurmaya çalıştı. Ama bu durum tahmin edebileceğiniz gibi ters tepti ve Emir'i daha da uzaklaştırdı. Kendini gerçekleştiren kehanet kavramını bilir misiniz? Bir şey olmasın diye verdiğimiz uğraşların olmasını istemediğimiz şeyin olmasına sebep olmasına denir. Dylan için de bu durum gelip çatmıştı. Sonunda Emir açıkça beni boğuyorsun diyerek ilişkiyi bitirdi. Dylan tabii ki bunu duyunca perişan olmuştu, aklını yitirecekti neredeyse. İlk günlerde sürekli Emir'e yazdı, onunla konuşmak ve en azından bir kez daha görüşmek istedi. Cevap alamadıkça daha fazla yazmaya başladı, aradı, mesajları sildi, sonra tekrar yazdı. Yaptıklarının farkındaydı ama kendini durduramıyordu. Her an onu düşünüyordu, her sabah ağlayarak uyanıyor ve ağlayarak uyuyordu. Sürekli kendi kendisine Emir'in aslında onu hala çok sevdiğini, hatamı telafi edersem bana dönecek düşüncesine inandırıyordu. Dylan'ın zihninde Emir gitmemişti. Aksine zamanla daha da büyümüş ve idealize edilmişti. Onunla konuştuğunu hayal ediyor, geri döndüğünü düşünüyor ve ben hata yaptım dediğini zihninde tekrar kurguluyordu. Gerçekte Emir yoktu ama Dylan'ın zihninde hala varlığını sürdürüyordu. Ve bu durum onun bu süreci atlatmasını daha da zorlaştırıyordu. Bu süreçte sürekli Emir'in sosyal medya hesaplarını kontrol etti. Ne yaptığını, kimlerle olduğunu takip etti ve hatta bazen onun gittiği yerlere giderek karşılaşmayı umut etti. Ortak arkadaşları onu sormaktan kendini alıkoyamadı
Zaman geçtikçe bu durum Dilan'ın hayatının merkezine yerleşti. Derslerine odaklanamaz hale geldi, geceleri uyuyamadı ve zihni sürekli aynı sorularla meşguldü. Neden istenmemişti, nerede hata yapmıştı ve neden yeterli olamamıştı? En sonunda kendini suçlamaya başladı. Bu suçluluk ve kırgınlık öylesine büyüdü ki artık buna daha fazla dayanamayacağını düşündüğü bir günde bir avuç uyku hapını içerek Emir'e de bir veda mesajı atarak intihar etti. Emir Dilan'ın mesajına bile inanmamıştı. Geri dönmesi için Dilan'ın bir taktik uyguladığını düşünüyordu ama yine de Dilan'ın annesine haber verdi. Dilan'ı odasında baygın bulan annesi hemen acil servisi aradı ve Dilan'ı hastaneye kaldırdılar. Bazen kendi sonumuzu kendi ellerimizle hazırlayabiliyoruz istemeden. Dilan'ın yaşadığı şey sadece Emir'le ilgili değildi. Emir bu hikayede bir neden değil, bir tetikleyiciydi. Dilan, çocukluğunda babasından alamadığı ilgiyi, onayı ve görülme duygusunu Emir'de bulduğunu düşünmüş ve ona bu yüzden bu kadar derin bağlanmıştı. Onu kaybettiğinde ise sadece bir ilişkiyi değil, çocukluğundan beri eksik olan o duyguyu yeniden kaybetmiş gibi hissetti. Bu yüzden bırakamadı. Çünkü bu ona ilk defa yaşanmış gibi gelmişti ve bir daha asla yaşayamayacakmış gibi hissettirmişti. Evet dostlarım, bazen birine bu kadar bağlanmamızın sebebi o kişi değildir. Onun bize hissettirdiği şeydir. Sizce Dilan gerçekten Emir'i mi seviyordu? Yoksa ilk defa hissettiği değerli olma duygusunu mu? Yorumlarınızı aşağıda belirtirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.